Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size penis başında uyuşma ve üşüme şikayetinden bahsedeceğim. Penis başında uyuşma ve üşüme şikayetiyle hastalar zaman zaman geliyorlar. Nadir de olsa geliyorlar. Hastalar şikayetlerinden nasıl bahsediyor? Penisin başında uyuşma, üşüme şikayeti oluyor diyor ve gün içerisinde artabiliyor. Oturduğu zaman artabiliyor diyor. Gece yattığı zaman azaldığını söyleyebiliyorlar. Ya da penisimi eskisi kadar hissedemiyorum diyor. Dokunduğum zaman diyor daha hafif hissediyorum diyor hasta. Değişik bir şikayet gerçekten. Bu şikayete ne gibi hastalıklar yapabilir? Neden olabilir baktığımız zaman? Geçirilmiş cinsel yola bulaşan hastalıklarda penis başında eğer zarar, harabiyet varsa bu meydana gelebilir. Onun dışında penisin duyu algısını alan, yani acı, ağrı, soğuk, sıcak hissini alan sinirler, harabiyeti varsa bu sinirlerde buna bağlı sıkıntı meydana gelebilir. Ya da penise giden damarlarda bir baskı varsa peniste uyuşma görülebilir. Bu sinirlere en çok zarar veren hastalıkların başına şeker hastalığı geliyor. Eğer kontrolsüz bir şekeri varsa hastanın bütün vücutta olduğu gibi penise giden damarlarda da sinirlerde de harabiyete bağlı, zarar gelmesine bağlı penis başına uyuşma ve üşüme şikayeti meydana gelebiliyor. Onun dışında karın içerisindeki organlarda eğer büyüme, tümör varsa karın içerisinde gene bu sinirlere bir baskı olabiliyor. Ya da geçirilmiş kazalar varsa, geçirilmiş karın ameliyatları varsa bu sinirler sıkıntıya girebiliyor. Hiçbir şey olmasa bile bu kendi kendine olabiliyor. Çünkü bu penise giden damar ve sinirin etrafını saran vücutta bizim ligament dediğimiz bağlar var. Bu bağlar yaşla beraber zaman içerisinde sertleşip sıkılaşabiliyor ve bu sıkılaşma sonucunda da bu sinirlere ve damarlara baskı yapabiliyor ve bu bölgenin beslenmesini bozabiliyor. Bu da bu şikayetleri yapabiliyor. Aynı zamanda bisikletçi sendromu dediğimiz bisikletçilerin kullandığı ince uzun oturaklar yüzünden penise giden pudental arter dediğimiz damarın baskı altında olması nedeniyle sürekli olarak penisin beslenmesi bozulabiliyor. Peniste sertleşme bozukluğu da meydana gelebiliyor. O yüzden ince uzun oturaklar yerine daha böyle künt bacak arasını sıkıştırmayacak tarzda oturaklar tercih ediliyor. Neler yapılıyor peki bunun tedavisinde? Eğer metabolik bir durum varsa dediğimiz gibi şeker gibi bunun komplikasyonlarını ortadan kaldırmak için destekleyici tedaviler verilebiliyor. Gene rejeneratif tedaviler yani doku yenileyici tedaviler verilebiliyor hastalarda. Aynı zamanda fizyoterapi, osteopati, manuel terapi dediğimiz bu bağları ve sinirleri gevşetmek için kullanılan invazif olmayan, hasta için çok sıkıntılı olmayan tedaviler verilebiliyor hastalarda. En son ve umutsuz, çaresiz hastalarda bir de operasyon tekniği var. Bu operasyonda da bu damarları ve sinirlerin çevresini saran, sıkan, baskı yapan vücut içerisindeki bağlar gevşetiliyor, kesilerek gevşetiliyor. Ama tabii anestezi alıyor hasta ve bu ameliyat çok sınırlı sayıda yapıldığı için dünyada sonuçları da çok net değil. O yüzden çok çaresiz, umutsuz kalan hastalarda en son çare olarak yapılabilecek bir ameliyat. Çünkü ameliyattan hiçbir sonuç da almayabilir hasta. Onun garantisi yok. Zaten tıpta hiçbir şeyin garantisi yok ama yani çok çaresiz kalırsa bu operasyonda yapılabiliyor hastalarda. Onun dışında dediğim gibi penis başında uyuşma, üşüme şikayeti bu şekilde çok detaylı değerlendirmek gerekiyor hastaları. Mesela hastanın civa zehirlenmesi bile varsa bu şikayeti yapabilir hastada. Diyelim ki civa dolgusu, amalgam vardı, çıkarttırdı. Yine bu şikayetler olabilir hastada. Çok ayrıntılı bir değerlendirme gerekiyor hastalarda dediğim gibi. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.